Selamlar arkadaşlar. Keyifli bir How to Fix It bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yusuf Rıdvan Savut. Trendyol'da Fulfillment Tribe altında Sirius ekibinde yazılım geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Bu session'da Fulfillment Tribe olarak Time Zone ve Localization implementasyon süreçlerimizden bahsedeceğiz. Öncelikle sözü arkadaşlarıma bırakayım. Kendilerini tanıtsınlar. Sonrasında da ajandamızı paylaşıp içeriklerle devam ediyor oluruz. Evet Beril, sendeyiz. Teşekkürler, selamlar. Beril ben de yaklaşık 2 yıldır Sirius ekibinde Developer in Test olarak çalışıyorum. Ben de sözü Tuna anlatayım. Merhabalar, ben de yaklaşık 3 yıldır Sirius ekibinde yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorum. Ben de Topu Yusuf Atay'ım. Ağzınıza sağlık. İsterseniz ekran paylaşımını başlatıp ajandamızla yola devam edebiliriz. Hızlıca ajandamızın üzerinden geçip neler konuşacağımıza bakalım. Başlangıçta kısaca kim olduğumuzdan bahsedeceğiz. Sonrasında neden localization implementasyonuna ihtiyaç duyduk? Bunları konuşacağız. Ardından farklı platformlar için yaptığımız POC süreçlerinin üstünden geçeceğiz. Yaşanan problemler ve bu problemler karşısındaki çözümlerimizi konuşuyor olacağız. Ve son olarak da test ve otomasyon süreçlerinde neler gerçekleşti, hayatımızda neler değişti bunları konuşuyor olacağız. Ajandamızın üzerinden geçtiğimize göre artık başlayabiliriz. Biz kimiz? Kısaca buna değinelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Fulfillment Tribe altında yer alan ekiplerden biri olan Sirius ekibiyiz aslında. Fulfillment nedir? Önceki video serilerimizde de bahsettiğimiz gibi depoda bir siparişin bir stokla eşleşip kargolanması arasında geçen süreçlerle ilgilenen tribe aslında Fulfillment Tribe'ı. Bizler de Sirius ekibi olarak en basit tabiriyle Fulfillment altında yer alan süreçlerden toplama ve ayrıştırma süreçlerine odaklanan ekibiz. Localization ve time zone kavramlarının uygulamaların globalliği olarak düşünebiliriz. Uygulamalarımızın Türkiye saatiyle ve Türkçe dil desteğiyle çalışırken yeni ihtiyaçlar doğrultusunda global saat dilimine göre ve yabancı dil desteğiyle çalışmasına ihtiyaç duyuldu. Neden ihtiyaç duyduk? Tribe'ımız altında farklı UI projeleri, mobil projeler, bunlara hizmet eden çeşitli mikroservis projeleri, farklı veri tabanlarımız mevcut. Belli bir süre boyunca sadece Türkiye'de depolarımız olduğu için bu projelerin ve kullandığımız veri tabanlarının hepsi Türkçe dil desteği ve Türkiye saat dilimiyle çalışıyordu. Zaman içerisinde Avrupa'ya hizmet eden bir depo ihtiyacı doğdu. Çünkü Avrupa'ya satışlarımız başlamıştı. Avrupa'da bir depo açmak, iade ve teslimat süreçlerinde maliyetimizi azaltıp teslimat sürelerini de kısaltma hedefimize hizmet edecekti. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Polonya'da bir B2C depo açma kararı alındı. Bu sayede müşteri memnuniyetini arttırıp operasyonel süreçlerimizi de kolaylaştırmış olacaktık. Şirket kararları doğrultusunda açılacak olan bu yeni depo 3PL bir depo olmasına karar verildi. Yani third party bir lojistik firmasıyla anlaşılarak bir depo açılacak ve açılan depoda ilgili firma kendi süreçlerini ilerletecekti. 3PL bir depo olmasından da anlayabileceğimiz gibi ilk başta hedeflenen nokta kendi uygulamalarımızı yurt dışında kullanıma açmak değildi. Neden? Çünkü her lojistik firmasının depo süreçleri bizim depo süreçlerimize hit etmeyebilir. Yani uygulamalarımız içerisindeki süreçler ilgili firmanın süreçleriyle birebir aynı olmayabilir ve kullanılabilir olamaz. Bu süreçlerde farklı lojistik firmalarıyla görüşüldü. Maliyet ve istekleri karşılaştırıldı. Business ve teknik bilgiler nasıl karşılanır, süreçler nasıl yürütülür, ilgili firmalardan anlık olarak data akışını nasıl kendi tarafımıza aktarırız gibi konular tartışıldı. Çünkü kendi tarafımızda da paydaşlarımızın stok, order gibi anlık bir dataya ihtiyacı var. Bu data aktarımını nasıl kayıpsız gerçekleştirebiliriz? Ne kadar anlığa yakın data alabiliriz? Konuların üzerinde konuşmak gerekiyordu. Yapılan görüşmeler doğrultusunda ihtiyaçlarımızın tam olarak karşılanmadığı ve kendi uygulamalarımızı kullanmamız gerektiği konusunda bir karar alındı. Bu alınan kararda paydaşlarımızın depo içerisinde kullandığı süreçlerin fazla olması da bir etken. Ama yurt dışındaki firmalar bu süreçlerin bazılarına hit edemiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin paketleme ve sevk süreci. Biz
bu süreçleri iki ayrı süreç olarak takip ediyoruz ama yurt dışındaki lojistik firmalarından bazıları bunu tek bir süreç gibi ilerletiyor. Tabii ki ilgili firmalarla görüşüp bu süreçleri ayırmalarını, ihtiyaç duyacağımız her yeni süreç için ek geliştirme yapmalarını isteyebilirdik. Ama yapılacak olan her yeni istek bizlere ek fatura maliyeti olarak geri dönecekti. Dolayısıyla bizim uygulamamızın yurt dışı deposunda kullanılmasına karar verildi geldiğimiz son noktada. Bu da bize maddi bir kazanç da sağlayacaktı aynı zamanda. Uygulamalarımızın UTC Time Zone ve yabancı dili desteklememesi dışında hiçbir problem yoktu buraya kadar. Sürecin bundan sonraki kısmı için sözü Tunağan'a aktarıyorum. Tunağan, sendeyiz. Tekrar merhabalar. Ben de POC ekibinin yaptığı araştırmaları ve çözümlerini, bunun dışında biz geliştirme yaparken yaşadığımız problemlerden bahsedeceğim. Drive içerisinde tüm ekiplerin aslında bu geliştirmeyi yapması gerekiyordu. Bu nedenden dolayı ortak bir çözüm ve zamanı verimli kullanmak adına izole bir ekip kuruldu. Ekip kurulduktan sonra ekip içerisindeki arkadaşlara Tribe içerisinde yer alan projeler dağıtıldı. Projelerimiz nelerdir? İşte bizim el terminalinde kullandığımız Windows Form projesi. Windows Form projesinde versiyon olarak .NET Framework 3.5 kullanıyoruz. Bunun dışında UI'larda kullanılan Angular çözümümüz var. Birden fazla versiyon kullanıyoruz projelerimizde. Çünkü çok fazla farklı UI'larımız var. Kullandığımız versiyonlar 5, 11, 13 ve 15. Bunun dışında mikroservislerimiz var. .NET 5 kullanıyoruz. Yine lokalize etmemiz gereken bir de data source'larımız mevcuttu. Android de bu konuya dahil. El terminalinde kullanılan Windows Form projesinde lokalizasyon yaparken hızlı ve basit bir çözüm aradık. Çünkü bizim için bu legacy'leşmişti. Süreçlerde yavaş yavaş Android'e geçiriliyordu. Bundan dolayı biz Microsoft'un sunduğu native çözüme yöneldik. Bu çözüm de aslında basit bir şekilde form ve dil bazlı source dosyaları oluşturuyordu. Burada biz lokalizasyon yaparken Visual Studio'da bulunan designer'ı kullandık. Çünkü designer'ı açtığın zaman aslında formun çizilmiş halini gösteriyor. Birçok bu şekilde IDE'de aslında bu pek mümkün olmuyor. Günlük hayatımızda biz Mac.js kullanıyoruz ve Visual Studio'ya ihtiyaç duyuyoruz. Designer'ı da sadece Windows cihazlarda gösterebiliyoruz. Bundan dolayı da ilgili çözüm sağlamak için aslında bir uygulama bulduk. Uygulamayla aslında direkt Windows cihazlara bağlanabiliyoruz. Ancak kısıtlı kullanıcı sayısından dolayı beklemeler yaşadık biz. Bunun dışında geliştirme yaparken ilk yapmamız gereken aslında biz Türkçe ve İngilizce dil desteği yapacağız. Bu nedenden dolayı Designer'da formu seçip language kısmında Türkçe ve İngilizce dilini seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde seçim yaptığımızda arka tarafta seçtiğimiz dil bazlı dosyalar oluşturuyor. Her forma özel. Bu şekilde bundan sonra da değiştirmek istediğimiz komponentlerin üzerine tıklayıp text alanında bu dile dikkat ederek direkt lokalize etmek istediğimiz değeri yazıyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda şöyle bir problem yaşadık. Biz dili seçiyoruz. Formdan komponenti seçip en son işte text kısmına değerleri yazıp tamamladıktan sonra farklı bir dil seçtiğimizde bir önceki language resource dosyasının içerisindeki value değerleri komple kayboluyordu. Ve bundan dolayı da aslında artık formu seçip sadece language değerini değiştirip resource dosyalarının oluşmasını sağladık. Yine Visual Studio'nun sunduğu farklı bir çözüm de resource dosyalarını çift tıkladığımızda aslında bize ilgili değerleri key value olacak şekilde gösteriyor. Bu şekilde biz dosyalar oluştuktan sonra sadece value kısımlarını doldurduk. Yine Windows Form projesinde yaptığımız bir değişiklik de aslında mikroservislere attığımız post isteklerini datetime.nav değil datetime.nav olacak şekilde değiştirdik. UI'de kullanılan Angular çözümünde ise
Burada da native çözüme yöneldik. Çünkü kullandığımız farklı farklı versiyonlar var. Başlangıçta bahsetmiştim. 5, 11, 13, 15 versiyonlarını kullanıyoruz. Native çözüm de aslında hani hepsini destekliyor. Sağladığı başka bir özellik ise client tarafında tuttuğu resource dosyalarını tek bir seferde yüklüyor. Basit bir şekilde tr.json ve njson resource dosyalarımız var. Arayüzden istek atıldığında eğer daha önce dosya hiç yüklenmediyse bunu çekip tek seferlik yükleme yapılıyor ve daha sonra tekrar attığı istekte dosya tekrar açılmıyor. Bu değerleri hafızada tutuyor diyebilirim. Burada yaşadığımız problemler bir ekip çok fazla arayüzde değiştireceği değer olduğundan dolayı Google Translate kullanmayı denedi. Ancak Google Translate ilgili değerleri değiştirirken istediğimiz sonuçları vermedi. Örneğin makbul değerini Google Translate çevirirken accept goods olarak çeviriyordu. Bu da bizim istediğimiz bir değer değildi. Biz aslında receiving değerini bekliyorduk. Bundan dolayı bu çözüm kullanılmadı. Arayüzden bir istek atıldığında, get isteği atıldığında artık değerler UTC olacak şekilde geliyordu. Burada biz web browser'ın hangi dilde çalıştığını tespit edip tarihleri bu şekilde değiştirmemiz gerekti. Attığımız post isteklerinde de time zone'a UTC olarak çevirmemiz gerekti. Çünkü mikroservislerimiz artık UTC'ye göre çalışmaya başladı. Bunun dışında mikroservislerimizde yaptığımız değişikliklerimiz var. Artık mikroservisler ayağa kalkarken bizim dikkat etmemiz gereken şey time zone yöneticisi olacak şekilde kalkması gerektiği. Tüm mikroservislerde tek tek böyle bir değişiklik yaptık biz. Mikroservis içerisinde de yine bizim yazılan bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane aracılığıyla aslında bir tane dosya oluşturuyoruz, JSON dosyası ve bu JSON dosyası içerisine lokalize etmek istediğimiz değerleri Türkçe ve İngilizce olacak şekilde gömüyoruz. Diğer çözümlerden farklı olarak mikroservislerde tek bir resource dosyası bulunuyor. Biz log değerlerini özellikle lokalize etmedik. Çünkü logları sadece biz görüyoruz, müşteriye göstermiyoruz. Bu nedenden dolayı biz lokalize etmedik. Bir mikroservis gelen isteğin hangi dilde olduğunu tespit etmek için header'daki accept language key'nin value'suna bakıyor ve diğer tr ya da n gibi değerler oluyor. Desteklediğimiz dile göre değişiyor. Bunun dışında data source'larımızda değişiklik yapmamız gerekti. Bizim var olan verilerimizin tarih kısımları UTC'ye çevirmemiz gerekiyordu. Bunun için toplu bir script çalıştırıldı. Tablolarımızı lokalize etmemiz gerekiyordu. Bazı statik tablolarımız vardı bizim. Örneğin statik tutan tablolarımız. Bunlar için de aslında yeni tablolar oluşturduk ve ID'lerini kaydetmek için referans ID değerini tuttuk. Çünkü mikroservislerin içerisinde çok fazla kullanıldığından dolayı böyle bir geçiş yaptık. Bunun dışında lokalize etmek istediğimiz değeri code translation kısmına yazdık ve ilgili dile language code kısmına yazdık. Burada dikkat ettiyseniz kayıtlar çoklanmış oldu. İlerleyen zamanlarda Vue içerisinde bu tabloları kullanırken örneğin arayüzlerden istek geldiği zaman language code değerini göndermesi gerekiyor. Eğer gönderilmezse kayıt çoklanmış olacak. Bu bizim için karmaşıklığa da sebebiyet veriyor aslında. Biz bir incident anında veri kontrolü yaparken kayıtları çoklamış şekilde görüyoruz. Bu da bizim kafamızı karıştırıyor. Bundan dolayı da işte bizim language code değerini bir kontrol yaparken veya da arayüzden istek attığımızda koymamız gerekiyor.
Yine bizim yaşadığımız farklı bir problem ise e, kullanıcı arayüzden sadece saat kaydediyor. Saatin hangi ülkeden kaydedilmemiz gerekiyor. Çünkü arka tarafta biz belirli aralıkta bir job çalıştırıyoruz ve o job'un da aslında hangi zone'dan geldiğini bilmesi gerekiyor. Buradaki değişikliği yakalayabilmek için biz UTC difference tutmaya başladık. Bir tabloda UTC difference adında bir kolon oluşturup aslında kullanıcı istek atarken time zone'unu alıp oradaki farkı buraya eklemeye başladık. Daha sonra job çalışırken buradaki farkı aslında saatin üzerine ekliyor. O şekilde çalıştırılması gereken kural varsa ona göre davranıyor. Bunun dışında aslında bizim incident anında veyahut da işte bir log kontrolü yapmak istediğimizde kullandığımız Kibana ve Grafana arayüzleri var. Buralardan log kontrolleri yaparken tarihler yöneticisi gözükmüyor. Bu da bize karmaşıklığa sebebiyet veriyor. Geliştirmeye ilk başladığımız zaman bir tane Excel oluşturuldu. Bu Excel'e de aslında localize ettiğimiz değerleri key value olacak şekilde yazdık. Bu şekilde enterprise bazında bir ortak dil kullandık. Application'ı örneğin. Ben de konunun devamı için topu Beril'e atayım. Teşekkürler. Selamlar tekrardan. Ben de time zone ve localization geliştirmeleri sırasında nasıl test ettik ve otomasyon tarafında neleri değiştirdik, ne gibi süreçler uyguladık. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bizim müşterimiz için geliştirdiğimiz ve depolarda kullanılan UI'larımız olduğundan bahsetmiştik. Bu UI'larda da belli keywordleri, uyarı mesajlarını, belli alanları lokalize etme ihtiyacı duyduk. Bu sebeple yaptığımız localization geliştirmeleriyle beraber aslında diğer depolarda da, yurt dışı depolarında da bu ekranlar, raporlar kullanılabilir hale gelmiş oldu. Örneğin ekranda yapmasını istemediğimiz, bir hata mesajı döndürmek istediğimiz bir case olduğunu varsayarsak, Türkiye'den giriş yapmış, işte Türkçe uyarı mesajı görmesi gereken bir kullanıcı soldaki gibi bir uyarı mesajı görürken lokalize ettiğimiz işlem sonucunda da aslında İngilizce bir uyarı mesajını ekrana basmaya başladık. Burada da Tunağan da bahsetmişti, özellikle uyarı mesajlarının lokalize edilmesi noktasında belli keywordleri ortaklaştırdık, ortak bir dil oluşturmaya çalıştık. Burada da product manager'lardan da destek alarak doğru kelimeler, doğru keywordler kullanmaya çalıştık. Bunun haricinde ekranlarımızda tarihlerin gösterildiği raporlarda veya filtreleme alanlarında, listeleme alanlarında tarihlerin gösterildiği yerler vardı. Örneğin bir siparişin tarihi, sipariş için cut-off tarihi, iş listesi oluşturma tarihi gibi alanlar UI'larımızda mevcuttu. Bunları da aslında kullanıcının giriş yaptığı time zone'a göre değişiklik göstermesi ihtiyacı vardı. Yaptığımız time zone geliştirmeleriyle beraber Berlin'de olan bir kullanıcı sipariş tarihini database'de saat 7, sabah 7 olan sipariş tarihini UTC artı 1'de olduğu için 1 saat ötede olarak gördü. Benzer şekilde UTC artı 9'da olan Tokyo'dan giriş yapmış bir kullanıcı da 9 saat DB'deki değerin üzerine 9 saat ekleyerek ekranda gördü. Bu şekilde aslında ekran üzerindeki filtrelemelerin ve listelemelerin doğru çalıştığı, bir sipariş için, aynı sipariş için farklı time zone'da giriş yapan kullanıcıların ekranda aynı şekilde görebildiği ve işlem yapabildiğini doğrulamış olduk. Burada da test ederken özellikle Chrome'daki Sensors özelliğinden yararlandık ve time zone'u değiştirerek farklı time zone'larda doğru çalıştığını doğrulamış olduk. Devamında da aslında bizim otomasyonlarımız da mevcut, mikroservisler için otomasyonlarımız da vardı. Fakat bu projeler tek bir dil desteğiyle çalışıyordu. Önceden mikroservisler içerisinde bir language header'ı göndermezken artık accept language adında bir header ile bu kısmı yönetmeye başladık. Dolayısıyla bizim hem Türkçe hem İngilizce uyarı mesajları, response'dan dönen değerlerin hem Türkçe hem İngilizce kontrol edilmesi gibi validasyonlara ihtiyacımız oldu, özellikle otomasyon tarafında. Bunun için de önceden tek bir tane olan properties dosyasını ikiye çıkardık ve hem Türkçe hem İngilizce uyarı mesajlarını tek keyword ile, tek bir parametre ile otomasyonlarda yönettik. Örneğin burada
iki farklı properties dosyası var. İkisinde de aynı uyarı mesajları, biri Türkçe karşılığı, biri İngilizce karşılığı olacak şekilde parametrik olarak belirtmiş olduk. Bu dosyayı verdikten sonra, otomasyonda ekledikten sonra bunu nasıl kullandık kısmından biraz bahsedeyim. Burada da öncelikle bir konfigürasyonda default value olarak belirlememiz gerekiyordu. Mikroservisler için default dil desteğini TR olarak belirledik. Yani header'da accept language default olarak TR gönderdi. Eğer biz özellikle farklı bir value vermezsek. Burada da ek olarak bir Maven komutuyla çalıştırıyorduk testlerimizi. Buraya da bir language parametresi ekledik Maven komutuna ve komutta verdiğimiz parametreye göre testleri çalıştırmayı sağladık. Ek olarak da birden fazla resource dosyası olduğu için otomasyonda bunları tek bir dosyadan alabilmek için Resource Bundle kütüphanesini kullandık. Resource Bundle kütüphanesiyle aldığımız locale değerini aslında çalıştırırken hangi konfigürasyon dosyasına bakacağımızı belirlemek için kullandık. 5. maddede örnek bir test senaryosundaki assertion'ı görüyoruz. Burada da bir response'da error dönüyor, bir hata mesajı dönüyor ve bunun hem Türkçe hem İngilizce olarak kontrol edilmesi, validasyonu gerekiyor. Burada da yine Resource Bundle'dan aldığımız bir uyarı mesajını, keyword'ünü kontrol ederek hem Türkçe hem İngilizce uyarı mesajının doğru döndüğünü kontrol etmiş olduk. Aslında otomasyon tarafında da bu geliştirmelerle beraber lokalize edilmiş uyarı mesajlarını da test edebilir, otomatize edebilir hale gelmiş olduk. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Herkesin ağzına sağlık. Fulfillment Drive olarak time zone ve localization geliştirmeleri de yaşadığımız zorluklar üzerinde durduk. Yeni How to Fix It serilerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.